Herkese merhaba. Bu videoda takipçilerimizden gelen bir soruyu cevaplıyor olacağım. Takipçimiz diyor ki, eve çağırdığım ürünlerin maliyetlerini nereden görebilirim? Bu videoda ben sadece eve çağırdığımız ürünlerin maliyetlerini değil, bütün removal order'ların maliyetlerini nereden ve nasıl görebileceğinizi göstereceğim. Ardından da bunların arasındaki maliyet karşılaştırmasını örnekler üzerinden yapacağım. Görmüş olduğunuz gibi takipçilerimizden gelen soruları cevaplamaya ve nasıl yapıldığını göstermeye çalışıyoruz. Böyle arzu ve isteklerinizi bize ulaştırabileceğiniz, aynı zamanda Amazon'da kitap satışına ait detayları öğrenebileceğiniz, sorularınızı sorabileceğiniz bir Telegram grubu oluşturduk. Telegram grubumuzun ismi Amazon'da kitap satışı. Bu şekilde aratırsanız Telegram'da bulabilirsiniz. Linkini açıklama kısmına da bırakıyor olacağım. Seller Central üzerinde ilgili harcamaları görebileceğiniz yer menü, Reports, Payments kısmına gittiğiniz zaman Transaction View'e tıkladığınızda Liquidation için Transaction Type'ı Liquidation seçeceksiniz. Burada ilgili maliyetler gözükecek. Return ve Dispose için burayı Service Fee seçmeniz gerekiyor. Bakın burada FBA Removal Order Disposal Fee yazıyor. Aşağılara inersek bakın burada da FBA Removal Order Return Fee diyor. Bunlar sizin evinize çağırdığınız kitapların maliyetleri. Bunu bu şekilde online olarak Seller Central üzerinden görüntüleyebileceğiniz gibi bununla ilgili bir report indirip oradan ayrıntılı bir şekilde takip edebilirsiniz. Toplam ne kadar mal olmuşu oradan hesaplayabilirsiniz. Gelin bunu da nasıl yapacağınızı göstereyim. Yukarı çıktık. Date Range Report'a tıkladık. Karşımıza gelen ekrandan Generate Report'a tıklıyorum. Buradan Transaction seçtikten sonra ister belli bir ayın reportunu indireyim, istersem de Custom deyip ilgili zaman aralığının reportunu indireyim. Eğer month seçerseniz çok daha hızlı inecektir. Generate'e tıklamanız yetecek. Ben daha önceden bunu indirmiştim. Bunu download edip Excel'de açtım. Bu report aşağı yukarı bu şekilde. Ben tabi gereksiz bilgileri silip gerekli filtrelemeleri yaptım. Type kısmına tıklayıp sadece Liquidation'ı seçerseniz karşınıza Liquidation'larla alakalı ayrıntı bilgiler gelir. En sağa geliyorum ve bütün hepsini topluyorum. Bakın 15.05'miş. Sayısı da 20'ymiş. 20 tane liquidation için Amazon bize toplamda 15.05 geri vermiş. Bu artı. Bunları video sonunda karşılaştıracağım zaten. Hemen sola geldim. Buraya tekrar tıklıyorum. Buradan FBA Inventory Fee seçiyorum. Seller Central üzerinden bunu gözlemlerken Service Fees olarak geçiyordu ama burada FBA Inventory Fee olarak geçiyor. Okeyledim. Sağ taraftan Description kısmından da gidip Disposal Fee seçeceğim şu anda. Sağa çektim. Hepsini seçtim. 349.05 156 dispose işlemi için. Peki return'ler için ne kadar vermişim? Tekrar sağa çektim. Evet, 22 return için 97.99 cebimden para çıkmış. Şimdi gelin bunların karşılaştırmasını yapalım. Demin gördüğünüz değerleri ben buraya yazdım. Bunların ürün başı maliyetlerini de yazdım. Görmüş olduğunuz gibi Liquidation'da cebimize ürün başına para girerken Return ve Dispose'da cebimizden para çıkıyor. Totale baktığınızda aslında ciddi bir meblağ olduğunu görüyorsunuz. Return ve Dispose maliyetinin. Tabi envanterinizin büyüklüğüne göre değişir. Burada net bir şekilde dikkatimizi çeken husus şu: Liquidation'a gönderdiğimiz ürünlerden cebimize para giriyor. Return ve Dispose yaptığımız ürünlerden de cebimizden para çıkıyor. Dolayısıyla seçerken mümkün olduğunca Liquidation'ı seçmenizi ben şiddetle tavsiye ediyorum. Liquidation yapmak için Seller Central üzerinden tek tek ürünleri seçmeniz gerekiyor ama Return ve Dispose işlemleri için Books Pro üzerinden direkt Bulk Action'la işlem yapabiliyorsunuz. Books Pro ile Return ve Dispose çok kolay ama Liquidation Return ve Dispose'a göre daha karlı. Evet, yine sorulan bir soruyu önce Seller Central üzerinden ardından da raporlar üzerinden göstermiş olduk. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.